Size bu videomda Muhammed Baki Billah'ın hayatını anlatacağım. Muhammed Baki Billah Hazretleri Hicri 971 senesinde Kabil'de dünyaya geldi. Küçük yaşta hocası Mevlana Sadık Halvai'den ders okumaya başladı. Sonra hocasıyla birlikte Semerkant'a gidip tahsilini oradaki medresede devam etti. Baki Billah Hazretleri birçok sufinin sohbetlerinden istifade etti. Kendisine tamamen tasavvuf ve tasavvuf eserleri okumaya verdi. Pek çok tarikattan icazet aldı. Rüyasında Bahauddin Nakşibend Hazretlerine intisap ettiğini gördü. Bu rüya onun Nakşibendliğine olan alakasını da arttırdı. Bir müddet sonra da yine rüyasında Ubeydullah Ahrar Hazretlerini gördü. Onun tavsiyesi üzerine Hacı Muhammed İmkeni Hazretlerine intisap etti. Hacı Hazretleri onunla 3 gün halvet halinde sohbet etti. Bu halvetin sonunda onun manen kamalemiş olduğunu gördü. Kendisine icazet verdi ve Hindistan'a giderek insanları irşad etmesini tavsiye etti. Muhammed Baki Billah Hazretleri kendisini bu yüce vazifeye layık görmediği için kabul etmek istemedi. Bunun üzerine şeyhinin tasfiyesi üzerine istifare yaptı. Rüyasında daha konmuş bir papağan gördü ve bu papağan oradan inip elime konarsa bu Hindistan seferi çok hayırlı vesile olacak diye düşündü. Böyle düşünürken papağanın uçup eline konduğunu gördü. Ağzının suyunu papağanın gagasından akıttı. Papağan konuşmaya başladı ve Baki Billah Hazretlerinin ağzına şeker döktü. Sabah uyandığında rüyasında üstadını anlattı. Papağan Hindistan kuşlarındandır. Hemen Hindistan'a gidiniz. Orada sizin varlığınızı bereketiyle, hareketleriyle beyan eden bir aziz ruhu zuhur edecek. Bize de onun sayesinde bir bereket ulaşacak. Şeyhinin tavsiyesiyle Hindistan'a doğru yola çıkan Muhammed Baki Billah Hazretleri bir sene Lahor'da kaldı. Sonra da Delhi Firouzabad mahallesine gidip tekki kurdu ve irşata devam etti. İmam-ı Rabbani Hazretleri o günlerde Delhi'ye gelmişti. Dostu Mevlana Hasan Keşmiri'nin tavsiyesiyle Baki Billah Hazretlerini ziyarete gitti. Baki Billah Hazretleri ondan yüksek istidadı hemen fark etti ve hiç kimseye muridi olmasını teklif etmek adeti olmadığını halde kendisini istisna edip bir müddet tekkesinde ve sohbetinde kalmasını rica etti. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu teklifi kabul ederek Nakşibendiye'nin intisap etti. Bir müddet sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri irşat icazeti veren Baki Billah Hazretleri taleplerini de ona havale etmeye başladı. Her birini tek tek çağırıp vedalaştı ve onları İmam-ı Rabbani Hazretlerine gönderdi. Muhammed Baki Billah Hazretleri İslam emir ve yasaklarından son derece bağlı bir zat idi. Sık sık takavu sahibi fakihlere müracaat ederdi. Helal gıdaya çok ehemmiyet verir. Hatta yemek pişirirken kişinin bile ihsan halinde olmasını, yani huzur ilahide olduğunun şurayla hizmet etmesini, gafil olmasını isterdi. Gösterişten kaçınır, kerametleri gizlemek için büyük bir gayret gösterirdi. Kendisini bir hasta getirilince onun Allah'ın izniyle manen tedavi etse bile kerameti belli olması diye eline bir tıp kitabı alıp sanki ona bakarak tedavi ediyormuş gibi yapardı. İnsanlara ve hayvanlara karşı çok merhametliydi. Lahor'da kıtlık olduğu bir devirde kendisine yemek getirenlere insanlar açlıktan can verirken bizim yemek yememiz münasip değildir diyerek gelenin yiyecekleri fakirlere göndermiştir. Taleplerini manen mesafeler katletmesi için çok gayret sarf ederdi. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu hususta şöyle buyurur. Üstadımızın bir sohbetinde taliplere o kadar faydalar hasıl olurdu ki bunlar zor riyazat ve mücadelelerle bile elde edilmezdi. Hacı Baki Billah Hazretleri son derece mütevazi ve yumuşak huylu bir hak dostuydu. Yüksek hal ve makamı insanları gizlemeye çalışır ve kendinden irşat makamı layık görmezdi. Kendisini manen feyz almaya taleplerini çeşit çeşit özür beyan ederdi. Bu fakir sizin zannettiğiniz gibi değildir. O bakımdan bize başka yere gidiniz. Eğer hakiki bir rehber, mutlak bir yol gösterici bulursanız bu fakire haber verin ki hemen huzuruna gidip ona hizmet edeyim. Belki kalbimin derininde bir derman bulurum buyurdu. Yani o mürşitlik iddiasıyla uzak bir şekilde sadece gelenlere hizmet etmek ve kalplerini kaynaştırmakla meşgul olurdu. Umumiyetle sükutu ve az konuşmayı tercih ederdi. Sadece mecbur kaldıkça veya ince bir meseleyi izah etmek gerektiğinde konuşur ve muhabbatını aydınlatmak için meseleyi bütün açıklığıyla izah ederdi. Lahor'dan Delhi'ye giderken çok defa 1-2 kilometre gitmeden yolda yürüyen bir zavallıyı görür, hemen bineğinden inip onun bindirir ve kendisi yaya yürürdü. Tanıyan biri kendisini görüp ve yaptığı bu ısrarı hak fark etmesini diye de sarığıyla yüzünü kapatırdı. Şehre yaklaşınca halini gizlemek için tekrar hayvanına binerdi. Kendisini sadece arkadaşlarından değil, avamdan bile üstün görmezdi. Nitekim evinin bitiştiği oturan bir genç içki içer ve her türlü kötülüğü yapardı. Bir gün muridi Hüsamettin Dehlevi o gencin devlet memurlarına şikayet etti. Memurlar da o genci yakalayıp hapsettiler. Baki Billah Hazretleri bunu öğrendiğinde muridini çağırıp bu hareketini kırıldığını ifade etti. Bir kişiden dinin emrine haykırı bir hareketin meydana geldiğini görse doğrudan doğruya şiddetle ikazda bulunmaz, yumuşaklıkla temsili kısalarla, kinayeli sözler ve imalarla mevzuya temas eder, kalp kırmak istemezdi. Açıkça ikaz ve nasihatte bulunmayışının sebebi kendini diğer insanlardan ayrı
ayrı ve üstün görmeyişiydi. Mübarek lisansında ve meclisinde kimseyi kötülemezdi. Huzurundakilerle birinin kalbinden bir Müslümanı küçük görme duyguları geçse Baki Billah Hazretleri hemen bunu sezer ve o Müslümanın güzel vasıflarını anlatarak onu methetmeye başlardı. Bir defasında bazı insanlarla tarafından ayıplandığını öğrenince bunu haber veren talebesine şu güzel usulü talim buyurmuştur. Bize bir ayıpla bir kötülükle isnat edilince hemen kendinize bakarız ve üzerimizdeki fena bir sıfat buluruz. Bu işareti bir nasihat biliriz. Senin verdiğin bu haberden sonra da kendimde bir kabahat ve kusur buldum. Allahu Teala kerimine sığındım. Allahu Teala'nın izniyle ondan da kurtulurum inşallah. Bir gün salihlerinden biri onu samimi talebelerinden birine arzu ve istek dolu bir mektup göndermişti. Bu mektup Muhammed Baki Billah Hazretlerine takdim edildi. O hazret yüksek bir tevazu ile mektubun arkasına şunlar yazdı. Maalesef bu acizde iş yapacak kuvvet kalmadı. Allahu Teala mazide kalmış günlerin matamini tutan ve fakire birkaç gün daha ömür verirse büyük bir gayretle maksadı arayacak. Hayatını bu yola verecektir. Allahu Teala garibe her iki cihandaki işlerini kudret ilahiye bırakılmasını ve bütün alakalarından kurtulmasını ihsan eylesin. O kardeşinden rica ederim ki bu arzumuzun hasil olması için yüzünü yerlere sürsün ve fakirin bu arzusuna kavuşması için Cenab-ı Hakk'a dua etsin. Zira gıyaben yapılan duaların Allahu Teala'ya kabul eder. Duaları ederim kabul eder. Muhammed Baki Billah Hazretleri 40 yaşına geldiğinde hastalandı. Son anlarında bakışları ile herkese veda ederken talebeleri ve dostları ağlamaya başladılar. Muhammed Baki Billah Hazretleri ise tebessüm buyurup onlara hayretle bakıyor ve sanki siz nasıl dervişsiniz, kazaya rızaya göstermeyip ağlıyorsunuz demek istiyordu. Bu esnada talebelerinden biri yanık bir gönülle ya ilahel alemin dedi. Hazret mübarek yüzünü hemen o tarafa çevirdi. Orada bunlardan biri üstadımızın bu hareket ve teveccühü hakikin mahbub ismi şerifinin duyma şevkindendir deyince bu sözün tesiriyle mübarek gözleri doldu. İkindi vakti yaklaşmıştı. Sesli olarak Allah Allah demeye başladı ve aziz ruhunu teslim etti. Tarih 25 Cemaziye la hayır 1012 30 Kasım 1603 idi. Delhi'de Kademgah denen mevkiye defnedildi. Kademgah Resulullah Efendimizin mübarek ayak izinin bulunduğu bir mevkiydi ve Muhammed Baki Billah Hazretleri'nin oraya defnedilmeyi çok arzu ediyordu. Burası bugün Nebi Kerim Mahallesi olarak bilinir. Baki Billah Hazretleri'nin manzum ve mensur eserlerinin çok ve müritlerine yazdığı bazı mektuplar Külliyet Baki Billah ismiyle neşredilmiştir. Bu ve benzer videolar için sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Bu ve benzer videolar için sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Bu ve